Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Bobby Fischer'la Tigran Petrosyan arasında 1962 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, analizler hakkında olabilir, oyuncular hakkında olabilir, yorumlarınız varsa da yorumlar kısmında beklerim. Ve de içeriklerime memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek hemen analizimize geçelim. Bobby Fischer beyazlarda, Petrosyan da siyahlarda diyerek E4, E6, D4, D5. At C3 hamlesinden sonra at F6, fil G5, fil B4, E5, H6, fil D2, fil C3 hamlesinden sonra fil C3 oynandı. Burada Petrosyan fil çiftini vermeyi tercih etti. Burada Fischer fil çiftiyle kalan taraf oldu. Bakalım Fischer bunu avantajıyla yani avantajlı bir şekilde kullanabilecek mi? Şimdi at E4 hamlesinden sonra fil A5 hamlesi geldi. Evet. Şimdi burayı düşündüğümüzde burada neden fil D2 oynamadı diye düşünmeye başlayabiliriz. Burada fil D2 oynansaydı bahsettiğimiz fil çifti olayı Fischer için de olmayacaktı. Yani fil D2 oynadığınızda at D2 ve vezir D2 oynadığınızda iki tarafında fil çifti kalmayacaktı. Bu sebeple Fischer zannediyorum fil çiftinin hani verilmesinden ötürü böyle bir yol tercih etti. Yani fil A5 oynamayı tercih etti. Ama maalesef bu biraz kendisi için sıkıntılı bir durum oluşturdu. Peki yani başka ne oynayabilirdi diye düşündüğümüzde başka bir şey oynayamıyordu. Bir takım sıkıntılar orada. Hani fil B4 oynasanız bu sefer A5 gibi bir yanıt alacaksınız. Yine bu sefer fil D2'ye dönmeye mecbur kalacaksınız. Bu da hoş olmaz diye düşünüyorum. Peki aynı durumdan devam edelim. Fil A5'ten sonra kısa rok yapıldı ve burada fil D3 hamlesi daha demin bahsettiğim mantığa biraz ters olan bir mantık. Siz burada atı almaya girişmek için fil D3 oynadığınızda bu bahsettiğimiz fikir için değil mi acaba diye düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü fil D3 yerine burada at F3 oynasaydınız konum biraz daha dengeli olacak gibiydi. Peki fil D3 oynandıktan sonra şimdi yani Petrosyan nasıl bir yanıt verecek? At C6 ile yanıt verecek. Benim için bir sıkıntı yok. Sen alabilirsin atımı. Ben de aynı şekilde alabilirim zaten. Diyerek at C6 ile devam etti. Şimdi at C6 hamlesinden sonra fil C3 oynandı ve artık burada maalesef fil çiftinizin gitmesi kaçınılmaz oldu. Yani burada artık kaçabileceğiniz bir yer kalmadı. At C3, B C3'ten sonra Fischer artık bari C dikeyinden bir şekilde piyon sürebileyim diye artık mecburen bunu oynamak zorunda kaldı diye ben düşünüyorum. Ve bilgisayara göre de aslında en doğru hamle bu gösteriyor. Peki F6 hamlesinden sonra şimdi Fischer'ın vermesi gereken en kuvvetli yanıt olarak ne diye baktığımızda F4 gibi bir hamle var. Ya da at F3 yapıp önce bir kısa rok atacak. Ondan sonra atını belli bir yere oynadıktan sonra örnek veriyorum. At H4 oynadıktan sonra F4 sürebilir diye bakılabilir. Ama burada Fischer direkt F4 yapmayı tercih ediyor. Ben şahsen direkt F4 yapmayı cesaret edemeyebilirdim. Yani bunun ardını iyi hesaplamak lazım çünkü. Ama burada Fischer'dan bahsediyoruz. Fischer burada F4 oynadıktan sonra ise şimdi F5 geldi. F5'ten sonra şimdi Petrosyan at E7 oynamayı tercih etti. Şimdi burada oklarla da gösterdiğim gibi Fischer'ın iki hamle oynama şansı var. Birincisi at F3 oynamak. Diğeri de vezir D2 hamlesini oynamak. Aslında ikisi de ufaktan ufaktan rock hani yapabilmeyi bizlere imkan sağladığı için acaba neyi uzun rock mu yapsak kısa rock mu yapsak onu gösterdiği için burada tercihimiz aslında bunu gösterecek diyebiliriz. Mesela at F3 oynandı. Burada kısa rock mu yapmaya artık tercih edeceğiz? Evet edeceğiz. Şimdi C5 hamlesinden sonra kısa rok geldi ve vezir A5 hamlesi artık C3'e bir tehdit oluşturuyor. Peki bunu biz nasıl savunmalıyız? Yapabileceğiniz tek bir hamle var. Vezir E1 hamlesi. Vezir E1 hamlesini bilgisayar çok beğenmiyor. Burada sizin zannediyorum ki vezir D2 oynamanız daha sağlıklı olacaktır diyor bilgisayar.
Vezir D2 hamlesine açıkçası C4 yanıtını verdiğimde file 2 oynandığında ise burada taşlarımız çok sıkışık kalacak ve ben şahsen böyle bir konumu tercih etmezdim. Bu yüzden Fischer'ın Vezir E1 hamlesinin ufaktan da olsa bir doğru olduğunu düşünenlerdenim. Tabii ki sizin farklı bir yorumunuz varsa beklerim yorumlar kısmında. Çünkü baktığımda şimdi fil D7 oynanıyor ve burada aslında siyahların taşları biraz daha açık durumda. Çünkü şimdi siz burada Petrosyan'la C4 oynadığınızda daha da sıkışacak taşlarınız. Ama işte buradaki konum biraz o yüzden sıkıntılı. O yüzden direkt bahsettiğim durumdan ötürü Fischer direkt C4 sürmeyi tercih ediyor burada. Artık C4'ü sürdükten sonra ise burada vezir takısını öneriyor Petrosyan'a. Petrosyan'ın da aslında burada yapabileceği tek hamle vezir E1 hamlesi. Başka oynayabileceğiniz herhangi bir hamle. Örnek veriyorum işte vezir B4 ya da vezir C7 gibi hamleler direkt Fischer'a üstünlüğün geçmesini sağladığı için vezir takısı çok önemli. Kale F1'den sonra şimdi burada DC4 oynandı ve file E4, CD4, fil B7, kale A B8 hamlelerinden sonra tekrar bir sadeleşme gerçekleşecekti. Ama şimdi file 6 hamlesi farklı bir hamle oldu. Peki başka bir hamle yapamaz mıydık? Başka bir hamle tekrar file E4'e dönebilirdiniz ama burada Fischer file 6 hamlesini tercih etmiş. Çünkü bir C4 piyonu boşta. Bunu tehdit edebiliriz, bunu alabiliriz. Peki Petrosyan nasıl devam edebilir? Kale B4'te devam etmiş piyonunu korumak adına. Kale A D1'den sonra D3 hamlesi oynandı. CD3, CD3'ten sonra kale D3 hamlesi gelmiş Fischer tarafından. Peki burada hocam yani fil D3 alamaz mıydık? Fil D3 almanız aslında daha da doğru. Ama burada Fischer'ın kale D3 almasının sebebinin biraz daha kaleleri aktif tutmaya çalışmak olduğunu ben düşünüyorum. Peki şimdi burada nasıl hamleler yapılabilir? Petrosyan için konuşuyorum. At D5 gibi bir hamle yapılabilir. Fil C6 gibi bir hamle yapılabilir. Ve fil C6 hamlesi sanki şah kanadına doğru bakan bir hamle yapılmasının daha doğru olduğundan yanayım. Yani fil C6 oynanmasının daha doğru olduğunu düşünenlerdenim. Ve fil C6 oynamış zaten Petrosyan. Ve kale D4 artık burada kale takası yani kale karışması da teklif ediliyor. Petrosyan kabul ediyor. Kale D4, at D4'ten sonra burada fil D5 oynandı. A4, şimdi kale F4 hamlesinden sonra konuma şöyle bir bakıyoruz. Yani beyazlar biraz sıkıntılı bir durumda gibi gözüküyor ama siyahlar da bir soruna sahip olduğu için acaba konum nasıl ilerleyecek diye bir düşünmeden edemiyoruz. Şimdi atımız tehdit edildi. Ne yapacağız? Kale D1 oynandı. At G6 ve fil C8 hamlesinden sonra şah F7 hamlesi oynandı. Yani baktığımda burada siyahlar ufak ufak üstünlüğü ele geçirmeye başlıyor. Yani beyazlar biraz sanki nasıl diyelim sıkışmış durumda gibi. Taşlarını fazla hareket ettiremiyor. İşte piyonunuzu sürme durumunuz sıkıntıda. İşte bu piyonunuz durdu gibi gibi durumlar aslında burada size biraz sıkıntıları işaret ediyor diyebiliriz. Bir de zaten bu piyonun ve bu piyonun herhangi bir taraf için yani E ve A piyonlarının bir şekilde burada terfiye doğru gitmeye çalışacağını, daha doğrusu gidilmesi, götürülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Peki A5 hamlesinden sonra at E5 oynandı. A6, kale G4, kale D2, at C4 ve kale F2'den sonra şah E7 oynandı. Ve at B5 hamlesi bence önemli bir soru soruyor bizlere. Bu piyonu sen ne yapacaksın? Bu piyonu ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. At D6 hamlesini oynayacağız.
Burada maalesef Fischer'ın kaçırdığı ve maalesef ki maçı kaybetmesine sebep olduğunu düşündüğüm bir hamle. Burada işte at D6 hamlesinden sonra at A7 hamlesini yapsaydınız da neyle karşılaşacaktınız gibi soru çıkabilir. Burada neyle karşılaşacaktınız? Kale C4 oynandığında ne yapacaksınız? Fil B7, işte fil B7, A B7'den sonra at B7 hamlesinden sonra artık burada zaten bir piyon geride kalacaktınız. Peki hocam, yani şimdi bu adamın oynadığı, yani Fischer'ın oynadığı at D6 hamlesi daha mı mantıklı? Hayır, değil açıkçası. Yani at A7 hamlesi oynayabileceğiniz en doğru hamleydi. Ama maalesef burada Fischer at D6 oynamayı tercih etti. Şah D6 hamlesinden sonra fil B7, fil B7, A B7'den sonra şah C7 hamlesi geldi. Burada anlayacağınız üzere artık B piyonu beyazlar için sıkıntıda, A piyonu siyahlar için artık sürülebilir vaziyette. Peki Fischer hala neden terk etmiyor? Çünkü hala bir imkanınız mevcut olabilir. H3 oynamış Fischer. Petrosyan kale G5'ten sonra kale B2 oynadı Fischer. Şah B8, şah F2, kale D5, şah E3, kale D7 ve şah E4 hamlesinden sonra kale B7 ve kale F2 oynadı Fischer. Burada artık Fischer oynadıktan sonra maçı terk etmiş. Çünkü bahsettiğim durum, A piyonu sürmekte kesinlikle zorlanmayacaksınız. 10 ya da 15 hamlede en fazla. Burada artık piyonunuzu terfi ettirmeye doğru gideceksiniz. Mesela A5 oynadığımda siz burada şah E5 oynamayı tercih edebilirsiniz pek tabii. Şah C7 hamlesinden sonra şah D4, şah D6. Burada o pozisyonu almak da önemli tabii ki. Kale A2 oynandığında kale B4, şah C3, şah C5 gibi gibi, özür diliyorum. Kale B5 gibi bir hamle yaptığınızda burada artık üstünlüğünüzü perçinlemiş olacaksınız. Bu sebeple de Fischer bu konuda terk etti diye artık ben düşünüyorum. Umarım keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Analizimiz tamamlanmıştır. E, Elinden geldiğince büyük ustaların oyunlarını analiz etmeye, en doğru şekilde sunmaya çalışıyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Fischer hakkında olabilir, Petrosyan hakkında olabilir. Yorumlarınız varsa ya da bu maç hakkında yorumlarınız varsa da yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerinden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.